Tarih boyunca insanoğlu aşılamaz denen duvarlar inşa etti. Bu yapılar sadece fiziksel engeller değil, aynı zamanda gücün ve kontrolün de birer sembolüydü. Özellikle de kaçılması imkansız olarak tasarlanan yüksek güvenlikli hapishaneler. Onlar insan iradesini kırmak için tasarlanmış labirentlerdi. Ancak her sistemin bir açığı, her kilidin bir anahtarı vardır. Bu videoda tarihin en korunaklı 4 hapishanesini ve bu sistemleri alt eden dahiyane planları tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Bu sadece bir kaçış öyküsü değil, zeka, psikoloji, mühendislik ve saf cüretin çelik ve betona karşı kazandığı zaferlerin analizi olacak. Hazırsanız başlıyoruz. Listemizin ilk sırasında bir hapishaneden çok bir mit olan Alcatraz var. San Francisco Körfezi'nin ortasında etrafı 10 derecelik donmuş sular ve güçlü akıntılarla çevrili bu ada 29 yıl boyunca tek bir resmi kaçışa bile izin vermemişti. Her 3 mahkuma bir gardiyan düşüyordu ve gün içindeki sayımlar o kadar sıktı ki birinin yokluğu dakikalar içinde fark edilirdi. Peki Frank Morris, John ve Clarence Anglin kardeşler bu sistemi nasıl deldi? Morris, hücre duvarlarının tuzlu su ve sisten dolayı yıllar içinde zayıfladığını fark etti. Özellikle havalandırma mazgalının etrafındaki beton neredeyse kazınabilecek kadar çürümüştü. Silahları basitti ama etkiliydi. Yemekhaneden aşırdıkları metal kaşıkları bileyerek keski haline getirdiler. Hapishanenin atölyesinden çaldıkları bir vantilatör motorundan ise küçük bir matkap yaptılar. Gürültüyü bastırmak için ise planın en dahice kısmı devreye girdi. Akşamları müzik saatinde mahkumlardan biri akordeon çalarken onlar da bu sesin altında duvarı kazıdılar. Gündüzleri kazdıkları delikleri birebir aynı renge boyadıkları bir karton parçasıyla kapatıyorlardı. Gardiyanların rutin kontrollerinde bunu fark etmesi imkansızdı. Yataklarına koydukları sabun, alçı ve gerçek insan saçından yapılma manken kafaları ise gece sayımlarında onları idare edecekti. Haziran 1962'de o gece harekete geçtiler. Mazgallardan geçip kimsenin kullanmadığı bir servis koridoruna ulaştılar. Buradan borulara tırmanarak çatıya çıktılar ve yaklaşık 15 metrelik bir mesafeden aşağı inerek adanın kör noktasına ulaştılar. Burada 50'den fazla çalıntı yağmurluktan yaptıkları ve akordeon körüğüyle şişirdikleri salla denize açıldılar. Ertesi sabah saatler süren arama çalışmalarına rağmen ne kendileri ne de salları bulundu. FBI, yıllar süren soruşturmanın ardından boğuldukları sonucuna vardı. Ancak hiçbir cesedin bulunamaması ve yıllar sonra Brezilya'da çekildiği iddia edilen bir fotoğraf, kayadan kaçış efsanesini sonsuza dek canlı tuttu. Her kaçış, karmaşık mühendislik gerektirmez. Bazen en etkili plan, en basit olanıdır. 1930'ların Amerika'sında bir numaralı halk düşmanı olarak bilinen banka soyguncusu John Dillinger bunun en büyük kanıtı. Yakalandığında Indiana'daki kaçılması imkansız Crown Point hapishanesine konuldu. Şerif Lillian Holley basına onu demir parmaklıklar arkasında tutacağıma emin olabilirsiniz diyerek güvence vermişti. Dillinger'ın planı fiziksel güçten çok psikolojiye dayanıyordu. Hücresindeki tahta bir blok parçasını, bazı kaynaklara göre bir kalıp sabunu günlerce bir jiletle yonttu. Ortaya çıkan şekli ayakkabı boyasıyla siyaha boyayarak gerçek bir kolt tabancasına benzetti. Mart 1934'te elindeki bu sahte silahla hücresinden çıkarak gardiyanları şaşırttı. O kadar kendinden emin ve soğukkanlıydı ki kimse elindekinin tahta bir oyuncak olduğundan şüphelenmedi. Tam 17 gardiyan ve görevliyi rehin alıp onları bir hücreye kilitledi. Ardından en ironik hamlesini yaptı. Kendisiyle övünen Şerif Holley'in yepyeni ve gözdesi olan Ford V8 marka arabasına bindi ve hapishanenin ön kapısından elini kolunu sallayarak çıkıp gitti. Bu kaçış, Dillinger'ı halkın gözünde bir efsaneye, FBI içinse büyük bir utanç kaynağına dönüştürdü. Bu olay, bir insanın kendine olan güveninin en güçlü kilitlerden bile daha etkili olabileceğini kanıtladı. Gelelim 21. yüzyıla. Artık hapishaneler termal kameralar, hareket sensörleri ve kilometrelerce betonla korunuyor. Peki, Sinaloa kartelinin lideri El Chapo Guzman, Meksika'nın en güvenlikli Altiplano hapishanesinden nasıl buharlaştı? Cevap, endüstriyel bir operasyonla. Bu, basit bir tünel değildi. Hücresindeki duşun kör noktasından başlayan, yerin 17 metre altından ilerleyen ve tam 1,5 kilometre sonra yakındaki bir inşaat alanına çıkan devasa bir yapıydı. Tünelde profesyonel madencilerin çalıştığı tahmin ediliyor.
İçeride aydınlatma için elektrik hattı, temiz hava için havalandırma boruları ve hafriyatı hızla dışarı taşımak için raylar üzerine monte edilmiş bir motosiklet bile vardı. Bu projenin maliyetinin milyonlarca dolar olduğu düşünülüyor. Kartel, tünelin çıkış noktası olacak araziyi aylar öncesinden satın almış ve üzerine sahte bir ev inşa ederek tüm operasyonu gizlemişti. Temmuz 2015'te El Chapo kameraların önünde duş bölümüne girdi. Gardiyanlar yaklaşık 25 dakika sonra şüphelenip hücreye girdiklerinde yerdeki küçük bir delikten başka bir şey bulamadılar. Bu kaçış, El Chapo'nun sadece bir suçlu değil, aynı zamanda devasa lojistik ve finansal güce sahip bir organizasyonun lideri olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Yakalanması ise aylar sürdü ve ancak bir aktörle yaptığı röportaj sayesinde yeri tespit edilebildi. Kaçmayı bir alışkanlık haline getiren bir adam, Pascal Payet. Onun ne milyon dolarları ne de sabırla bekleyecek yılları vardı. Onun tek bir stratejisi vardı: cüretkarlık ve favori aracı da bir helikopterdi. Luynes hapishanesindeyken bir suç ortağı dışarıdan bir helikopter kaçırdı, hapishanenin çatısına indi ve Payet'i alarak gözden kayboldu. Kaçak durumdayken bu iyiliğin altında kalmadı. Bu kez kendisi bir operasyon düzenledi ve aynı hapishaneye bir helikopter göndererek ilk kaçışına yardım eden 3 arkadaşını kurtardı. Bu, bir kaçaktan beklenmeyecek kadar cesur bir sadakat gösterisiydi. Yakalandıktan sonra Grasse hapishanesine konuldu ama ders almamıştı. 4 maskeli ve silahlı adam turistik bir helikopteri kaçırarak hapishanenin çatısına indi, demir kapıları kırarak Payet'i aldı ve tüm operasyon 5 dakikadan kısa bir sürede bitti. Payet, helikopterle 3 kez kaçan veya kaçıran tek mahkum olarak tarihe geçti. Her ne kadar sonunda İspanya'da yakalanıp ağır bir ceza alsa da onun hikayesi kuralları hiçe sayan ve imkansızı zorlayan saf iradenin bir anıtı olarak kaldı. Şimdiye kadar bireysel zekanın ve küçük grupların planlarını gördük. Peki ya 38 mahkum Avrupa'nın en sızdırmaz denen hapishanesinden aynı anda kaçmaya çalışırsa ne olur? Yer Kuzey İrlanda'daki Maze Hapishanesi. Burası sıradan bir cezaevi değil, İrlanda Cumhuriyet Ordusu üyelerinin tutulduğu, H blokları adı verilen ve kendi içinde bir kale olan bir yapı. Bu kaçışın beyni, İran'ın üst düzey isimlerinden Bobby Story ve Jerry Kelly'di. Plan, dışarıdan bir yardım değil, tamamen içerideki gücü ve disiplini kullanarak sistemi içeriden çökertmek üzerine kuruluydu. Aylar boyunca ziyaretçiler aracılığıyla içeriye gizlice 6 adet tabanca sokuldu. Mahkumlar hapishanenin yapısını, gardiyanların vardiya değişim saatlerini ve rutinlerini askeri bir hassasiyetle ezberledi. Hedef, hapishanenin merkezi kontrol noktası olan ana kapı odasını ele geçirmekti. 25 Eylül'de planın düğmesine basıldı. Mahkumlar içeri soktukları silahlarla görevli gardiyanları teker teker sessizce etkisiz hale getirmeye başladı. Rehin aldıkları gardiyanların üniformalarını ve arabalarının anahtarlarını aldılar. Kısa sürede H Blok 7'si kontrolü tamamen onlardaydı. Planın en kritik parçası hapishaneye yemek getiren kamyonu kaçırmaktı. Kamyon şoförünü de rehin alarak 38 mahkumu kamyonun arkasına doldurdular ve ana kapıya doğru ilerlemeye başladılar. Ana kapı odasındaki gardiyanlar durumu fark edip direnmeye çalışınca ortalık bir anda savaş alanına döndü. Çıkan arbedede bir gardiyan kalp krizinden hayatını kaybetti, 20'den fazla gardiyan ise yaralandı. Kargaşanın ortasında 38 mahkumdan 19'u hapishanenin dışına çıkmayı başardı. Diğerleri ise ya anında ya da takip eden günlerde yakalandı. Bu olay İngiltere tarihinin en büyük hapishaneden kaçışı olarak kayıtlara geçti ve dönemin Başbakanı Margaret Thatcher için büyük bir siyasi skandala dönüştü. Maze hapishanesi bir avuç mahkumun askeri disiplini karşısında diz çökmüştü. Bir hapishaneden kaçmak için her zaman duvarları yıkmak gerekmez. Bazen duvarları görünmez kılan şey, insanları kelimelerle ve özgüvenle yönetme sanatıdır. Bu sanatın en büyük ustasıyla tanışın, Frank Abagnale Jr. Onun hayatı zaten Sıkıysa Yakala filmine konu olmuştu ama en inanılmaz numaralarından biri Atlanta'daki bir federal hapishaneden kaçışıydı. Abagnale, Fransa'da yakalanıp ABD'ye iade edildiğinde sevk evrakları bir şekilde kaybolmuştu. Gardiyanlar onun neden orada olduğunu tam olarak bilmiyordu. Abagnale, ABD'li bir federal ajanın gizli bir görevle hapishaneyi denetlemeye geldiğini ve gardiyanların bu adama karşı aşırı saygılı davrandığını fark etti. İşte o an aklına şeytani bir fikir geldi.
neden o denetçi kendisi olmasındı? Eski sevgilisi Jean Sebring ile gizlice iletişime geçti. Ondan bir arkadaşının kartvizitini almasını, üzerindeki ismi silip yerine kendi ismini ve cezaevleri müfettişi unvanını yazmasını istedi. Planın en zekice kısmı ise şuydu: Jean'den FBI'dan geliyormuş gibi sahte bir mektup hazırlamasını ve mektubun üzerine irtibat kişisi olarak Abagnale'yi gerçekten de sık sık sorguya çeken FBI ajanı Sean O'Reilly'nin adını ve telefon numarasını yazmasını istedi. Eğer gardiyanlar şüphelenip numarayı ararsa karşılarına gerçek bir FBI ajanı çıkacak ve "Evet, Abagnale ile çalışıyorum" diyecekti. Blöf doğrulanabilir bir gerçekle desteklenmişti. Elinde sahte kartvizit ve mektupla gardiyanların karşısına dikildi. "Ben gizli görevdeki müfettişim. Buradaki koşullar berbat. Acilen dışarıdaki FBI ajanı O'Reilly ile görüşmem gerek" dedi. Gardiyanlar başlarının belaya girmesinden korkarak Abagnale'in blöfünü yuttular. Onu hapishanenin ön kapısından dışarıda arabada bekleyen meslektaşı Jean Sebring ile buluşması için serbest bıraktılar. Frank Abagnale Jr. bir kez daha duvara değil, insan beynine karşı oynadığı oyunu kazanmıştı. Şimdi anlatacağımız hikaye bir banka soyguncusunun veya bir gangsterin hikayesi değil. Bu, hayatta kalma iradesinin ve insan ruhunun sınırlarını zorlayan bir savaş esirinin gerçek öyküsü. Alman asıllı Amerikan pilotu Dieter Dengler, Vietnam Savaşı sırasında uçağı Laos üzerinde düşürülünce Pathet Lao güçleri tarafından esir alındı. Dengler'in tutulduğu kamp bir hapishaneden çok bir ölüm çukuruydu. Bambu ve çamurdan yapılmış barakalarda diğer 6 esirle birlikte tutuluyordu. Gıdasızlık, hastalıklar, işkence ve sürekli aşağılanma günlük rutinleriydi. Geceleri kaçmasınlar diye elleri ve ayakları birbirine bağlanıyordu. Gardiyanların kendilerini açlıktan öldüreceğini anlayan Dengler ve diğer esirler tek şanslarının kaçmak olduğuna karar verdi. Planları basitti. Gardiyanlar yemek yerken dikkatleri dağıldığı an sakladıkları bir pala ile onlara saldırmak. Temmuz 1966'da planlarını uygulamaya koydular. Çıkan kaosta 3 gardiyanı etkisiz hale getirip ormanın derinliklerine daldılar. Ama asıl esaret şimdi başlıyordu. Cengel. Ayakkabıları olmadan yiyeceksiz bir şekilde muson yağmurlarının altında ilerlemeye başladılar. Sülükler, yılanlar, sıtma ve açlık en büyük düşmanlarıydı. Gruptaki diğer esirler ya hastalıktan ya da yamyam köylüler tarafından öldürüldü. Dengler bir süre sonra tamamen yalnız kalmıştı. Tam 23 gün boyunca akıl almaz zorluklara göğüs gerdi. Halüsinasyonlar görmeye başlamışken bir nehir kenarında terk edilmiş bir köyde bulduğu paraşüt parçalarıyla bir SOS sinyali oluşturdu. Şans eseri üzerinden geçen bir Amerikan uçağı sinyali fark etti. Onu kurtarmaya gelen helikoptere tırmandığında sadece 40 kiloydu. Dieter Dengler hem esir kampından hem de Cengel'in kendisinden kaçmayı başaran tek Amerikan askeri olarak tarihe geçti. Onun hikayesi insan ruhunun en karanlık koşullarda bile pes etmediğinin sarsıcı bir kanıtıdır. Sabır ve mühendislik, psikolojik blöf, endüstriyel güç, saf cüret ve bunlara ek olarak askeri disiplin, dahiyane bir sosyal mühendislik ve hayal bile edilemeyecek bir hayatta kalma iradesi. Bugün 7 farklı hikayede aşılamaz denen duvarların nasıl aşıldığına tanıklık ettik. Bu hikayeler en gelişmiş güvenlik sistemlerinin bile insan zekası, planlaması ve bazen de şansı karşısında çaresiz kalabildiğini gösteriyor. Peki şimdi sıra sizde. Bu 7 hikayeden hangisinin planı sizi "bunu ben asla düşünemezdim" dedirtti ya da hangisinin başarısı sizi en çok şaşırttı? Konuyla ilgili düşüncelerinizi ve belki de bizim atladığımız, sizin bildiğiniz efsanevi kaçış hikayelerini yorumlar bölümünde mutlaka bizimle paylaşın. Bu tür detaylı analizlerin devamı için kanala abone olarak ve videoyu beğenerek ekibimize en büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki konuda görüşmek üzere, hoşça kalın.